Herkese tekrar merhaba. Sevgi Demir diye bir izleyicimiz yazmış. Hocam makale türleri hakkında bilgi verir misiniz diye. Evet, o şekilde bir mesajı var. Tabii ki verebiliriz. Makale türleri önemlidir. Çünkü yazacağımız makalenin hangi tür makaleye girdiğini belirlememiz lazım ki ona göre formatını yapalım. Ona göre dergi arayışında bulunalım. Makalelere baktığımız zaman şu şekilde olabilir. Olgu sunumu, özgün araştırma veya buna orijinal makale de denir. Ya da research article da denildiği olur. Bunun dışında clinical trials dediğimiz klinik araştırmalar, derleme, meta analiz derlemeler vardır bunun dışında. Editöre mektup şeklinde genel olarak kabaca makale çeşitleri bunlardır diyebiliriz. Peki bunlar nelerdir? Gelin onları birazcık detayına inelim isterseniz. Şimdi olgu sunumundan başlayabiliriz. Olgu sunumu veya İngilizce olarak case report diye geçer. Ya da case studies de olabilir. Birkaç tane olgu sunumu varsa case series de şeklinde de yazılabilir. Bu makaleler bazı vakaların sıra dışı olduğundan dolayı bazı vakalar işte bu sıra dışı olma özelliklerini yazan makalelerdir. Diğer bilim insanlarına bildirmek için bu sıra dışılığı aslında yazılır. Bu şekilde diğer bilim insanları da ne olmuş olur? Bu sıra dışı olgular ile karşılaşabileceklerini bilirler. Evet, araştırma makalesi orijinal makale dediğimiz makaleler ki biliyorsunuz doçentlik puanında da en çok puan alınan makaleler bunlardandır. Mesela derlemelere puan vermiyorlar ne hikmetse. Ki derleme çok prestijlidir aslında yazmak ama işte böyle YÖK'ün eleştirdiğim taraflarından bir tanesi. Hangi makaleye nasıl puan verilir tam bilemiyorlar maalesef. Düşünsene, indekse giren makale diyorum. Nature dergisi de indekse giriyor. Impact'i 1 olan dergi de indekse giriyor. Nature'de yayın yapmak için kolaborasyon yapman lazım. Başka laboratuvarlarla, merkezlerle bir çalışman lazım. Dolayısıyla bazen 30-40 tane bile isim olur Nature'daki yayın için. Ama işte Impact Factor'ı 2 olan bir dergi her türlü 2 kişi bile yayın yapar. Ve o ikinci ismin aldığı puanla Nature'da yayın yapan ikinci ismin aldığı puan yani Nature'da keşke yapmasaydın dedirtecek derecesinde. Çünkü ondan yazar ismi çok olduğu için puanın çok daha az oluyor. Böyle saçmalıklar var. Ama orijinal makale asıl bizim üzerinde çalıştığımız ve yeni özgün bir bulguyu diğer bilim insanlarıyla paylaştığımız makale türleridir. Ve en değerli makaleler aslında orijinal makalelerdir. Dediğim gibi bir araştırmadan elde edilen verilerin tam raporlarını yayınlamak için kullanılan en yaygın dergi yazılarıdır orijinal makaleler. Üniversiteler arası kurulun yayınladığı doçentlik kriterlerinden bahsettim biraz önce. Bu eğer puanınızı arttırmak istiyorsanız orijinal makale yayınlamanız gerekiyor. Bu 2 kere 2, 4. Bu yayınların birinci isim en fazla zannedersem puan almaktadır. Evet, dergiye bağlı olarak orijinal makale, araştırma makalesi, araştırma veya sadece makale olarak farklı şekilde adlandırılabilir. Bu makalelerde sadece tek isim olanlar daha çok puan aldığı için son zamanlarda tek isimli orijinal makale sayısı da arttı Türkiye'de. Neden? Adam doçent olmak istiyor bir an önce. Hemen 4-5 tane tek isimli orijinal makale yapıyor. Bu bakın arkadaşlar bu imkansızdır yani. Bir makaleyi tek isimli orijinal yapamazsınız. Bu makale, orijinal makale işi takım işidir. Yani kendi kendimizi kandırırız işte ülke olarak. Başka bir şey değil. Ve bu orijinal makalelerde son biliyorsunuz neredeyse 150 yıldır zannedersem IMRAT kuralı kullanılıyor. Yani Introduction, Material Methods, Results and Discussion. Bu formatta yazılıyor orijinal makaleler. Dediğim gibi bunlar orijinal araştırmayı rapor eden ayrıntılı çalışmalar ve birinci literatür olarak sınıflandırılır. Hipotez, arka plan çalışması, yöntemler, sonuçlar, bulguların yorumlanması ve olası çıkarımların tartışılmasını içerir. Orijinal makaleler uzun makalelerdir. 3000 kelime ile 6000 kelimedir ortalaması. Bakın ortalama diyorum. Bundan fazla veya az olabilir. Çünkü 12.000 kelimelik ben orijinal makalelerde gördüm. Ve bunlar gerçekten zaman gerektiren makalelerdir. Öyle bir an önce olmaz. 2-3 ayda orijinal makale yazılmaz. Yazılsa uyduruk bir makale olur.
Yani Impact Factor 15-20'de yayınlayacaksanız belki 5 senenizi harcayacaksınız bu orijinal makaleler için. Bunun dışında bir de klinik makaleler var. Clinical trial dediğimiz makaleler. Bu clinical trial dediğimiz makalelerde ise durum şu şekilde. Klinik araştırma makalelerine tıp alanına özgü olan klinik araştırmaları içine alınır. Genellikle büyük hasta gruplarıyla yürütülen kontrollü çalışmaların metodolojisini, uygulamasını ve sonuçlarını tanımlar. Hastalar üzerinde deney yapacaksanız muhakkak özel klinik araştırma etiği almanız gerekiyor. Diğer anlattığım orijinal makalede hayvan veya insan materyali kullanacaksanız eğer normal etik alabilirsiniz kurumunuzdan. Fakat klinik araştırmada klinik araştırmaları etiği almanız lazım. Hatta bazı çalışmalarda bakanlıktan izin almanız gerekiyor. Mesela aşı çalışmaları öyle. Faz çalışmaları bittikten sonra insanlar üzerinde uygulanması lazım ki bu klinik çalışmalara girer. Derleme olayına hiç girmeyeceğim çünkü derleme olayını daha önceki videomda anlattım. Lütfen oraya bakınız derleme için. Meta analiz derleme var. Meta analiz derleme ise bütün makalelerdeki bilgileri, yayınlanmış makaleleri derleme gibi inceler ama oradaki verileri rakamlara dökerek istatistiksel çalışma yapıp bir sonuca varır. İşte bunlara da biz meta analiz derleme diyoruz. En son bir de editorial mektuptan bahsedeceğim. Çok prestijlidir. Bir dergi okuyorsunuz. Bir dergideki makalede bir yanlışlık gördünüz. Editorial mektup makalesi yazıp bu yanlışlıktan söz edebilirsiniz. Hatta belki editörle size aynı dergide cevap da verebilir. Yani aslında editörle bir mektuplaşma olayıdır bu. Benim mesela öyle bir tane var. Bir yerde görmüştüm. Yanlış bir anlatım vardı. Onu anlattım editorial mektupta. Makalenin sahibi editorial mektup yazarak bana teşekkür etti ve doğru yazdığımı söylemişti. Yani bu şekilde çok prestijlidir. Özellikle Impact'te yüksek dergilerde editorial mektup yazıyorsanız o işin otorüsünüz demektir. Umarım makalelerin türleri hakkında da bir fikir sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorum olarak yazın, cevaplamaya çalışayım.